Merhaba sevgili Captiva Club severler. Arkadaşlar bugün aracımızda farklı bir işlem yapacağız. Bunu daha önce görmediğinize eminim. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Captiva'ların çoğunuz polen filtresi değiştirilirken polen filtresinde fare pisliği ya da yaprak vesaire daha fazla biriktiğini göreceksiniz. Bizim esas amacımız burada fareleri engellemek. Yani inanın çoğunuz farkında değilsiniz ama fareler bu araçlarımıza polen filtrelerinin hava girişlerinden kaçak geçiş yapıyorlar. Öyle söyleyeyim size. Giriyorlar ve aracın içine kadar ulaşıyorlar. Sonra kabloları yiyebiliyorlar. Polen filtresini geçip kemirip aracımıza farklı zararlar verebiliyorlar. Biz bununla ilgili bugün bir çalışma yapacağız. Yönetici arkadaşım sayfadan Mehmet Demirpençe'nin aracı. Daha sonra benim aracıma da uygulayacağız bunu. Sökeceğiz buradaki işte silecekleri, plastik aksamı. Hava girişi bunlar da boş arkadaşlar. Yani hava girişinin olduğu yerdeki plastiğin ağzı açık. Fare buradan giriyor. Bunu engellemek için şöyle bir tel filtremiz var. Gösterelim arkadaşlar. Bu videodan sonra eminim ki hepiniz bu işe el atacaksınız. Çünkü gerçekten önemli. Kabloları kemirdikleri zaman farklı arızalara sebep verebiliyorlar ve bunları çözemiyor çoğu ustada. Bakın şöyle bir elek şeklinde bir paslanmaz malzememiz var. Bunu filtre olarak o boşluğun etrafına saracağız. Bunu hep birlikte birazdan göreceğiz. Başlayacağız bu işleme. Bu telimizi farklı bir yere alalım. Arkadaşlar şimdi bunları yapmak için bir adet silecekleri sökebilmemiz için 15 lokma anahtara ihtiyacımız var. 15 normal anahtar da olabilir ama lokma daha iyi söker. Plastik aksamdaki vidaları sökmek için de yıldız tornavida. Tabii onların altındaki plastik aksamı yerinden çıkartabilmek için de düz tornavida lazım. Makasımız da telimizi, o filtre telimizi kesmek için gerekli. İsterseniz biz bu işleme başlayalım yavaştan. Şöyle plastikleri biz daha önceden vidaların kafalarını gevşettik ama geri kalanı hep birlikte yapalım. Şimdi Mehmet Demirpençe arkadaşımız sökmeye başladı. Bu işlemi hep birlikte yapalım arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir mesele bu. Biz bunu sonradan fark ettik. Sonradan fark ettiğimiz bir şey olduğu için çok da önemli olduğunu düşünüyoruz. Aracımıza zarar vermemesi için. Şu an oradaki malzemeleri, plastikleri söktük. Sileceklerin kapaklarını alıyoruz. Bakın silecekleri sökmek için 2 tane plastik kapak var arkadaşlar. Elimizde. Onları söküyoruz. Onları söktükten sonra 15 lokma anahtarımızla sileceklerin somunlarını söküyoruz. Dediğimiz gibi bu gerçekten çok önemli. Birazdan göreceksiniz zaten. Evet, silecek kollarını hafif kendinize doğru çekerek frezelerini bozmadan gövdeden ayırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu kenar plastikleri var. Bunları da yanlara çekince bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi plastiğimiz boşa çıktı. Bunu karşılıklı bir şekilde yuvasından çıkartıp hafiften şöyle dışa doğru bir taraf kurtulacak şekilde. Evet. Onlar kalabilir. Sıkıntı yok. Zaten şurada işlem yapacağız. Şu frezenin üzerine doğru bırakabiliriz. Evet arkadaşlar bakın. Bahsettiğim nokta filtre ağzı burası. Bakın kamera iyice yaklaştırsın açıyla. Hava filtresini, polen filtresini görebilirsiniz orada. Evet polen filtresi bakın altta. Şurada. Bakın polen filtresi bu içeriden değişen. Hayvanlar buradan şu noktadan özellikle fareler buradan giriyor arkadaşlar. Polen filtresinin üzerine çıkıyorlar. Yani çeşitli yiyecekler taşıyabiliyorlar buraya. Kendileri de zaten kemirgen olduğu için büyük zararlar verebiliyor. Şimdi biz lokma anahtarla şu plastiği dışarı alacağız, sökeceğiz. Sanırım 10 burası.
Gördüğünüz gibi yani gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani bunu fabrikasyon olarak aslında düşünmeleri gerekiyor ama maalesef bunu düşünememişler mi diyelim ya da unutmuşlar mı, bir eksiklik. Kesinlikle bir eksiklik bu. Bu tarz işlerde ekipmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Sevgili yöneticim Mehmet Demirpençe bütün ekipmanlara sahip. Şimdi söküldüğü zaman polen filtresini daha net görebileceksiniz. Şöyle söyleyeyim, benim önceki aracım 2011 modeldi. High model. Benim aracıma bu şekilde fare girdiği için, içerideki elektrik tesisatını kemirdiği için ben bayağı sıkıntı yaşamıştım. Aracın motor beyni yanmıştı. Hattı sayılır rakamlar ödemiştim o dönemde. O yüzden bu gerçekten çok önemli. Yani hayati derecede, o kadar söyleyebilirim size. Bakın, gördüğünüz gibi polen filtresi direkt karşımızda. Biz o polen filtresini daha önce temizledik. Geçmiş zamanda gördük ki orada fare pislikleri mevcuttu. Temizlendi ve en kısa sürede biz bunu çözebilmek için zaman bulmaya çalışıyorduk. O zaman da şimdi bulduk arkadaşlar. Söküyoruz. Sizler de mutlaka elinizden geliyorsa bu tarz şeyler e, elinizden geldiğince yapabilirsiniz. Yapamıyorsanız da mutlaka ustanıza gidin arkadaşlar. O filtre ağzının kapağını kapatabilecek şekilde mutlaka bir tel veya benzeri bir şeylerle, yani kemirilmeyecek bir şeylerle ve hava girişini çok engellemeyecek şekilde bir takım böyle filtreler yapabilirsiniz oraya. Bu tamamen araçlarımızın sağlığı için. Şöyle bakıyorum arkadaşlar, hani fare pisti görebiliyor muyum oralarda? Evet, şu diplerde birkaç tane var. Şöyle gösterebilirsek. Çok da ters. Bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bakın, var buralarda. O yüzden ne kadar mantıklı bir şey yaptığımızı göreceğiz. Evet, şu anda sevgili yöneticim Mehmet Demirpençe oraya göre ölçü alıyor. Oraları bir şekilde ben de yardımcı olayım. Evet arkadaşlar, filtremiz. Evet, çok iyi. Ya bunu yapıştırabilirsiniz ama yapıştırmak yerine arkadaşlar akıllı vidayla sabitleyebilirsiniz. Maksat orada kalması zaten. Arkadaşımız Mehmet Demirpençe de bu işlerin uzmanı. Kendisinin elinden her iş gelir. Evet. Bunun hepimize faydası olabilmesi için paylaşmak önemli. Evet, gördüğünüz gibi fabrikasyon ölçülerle çalışıyor kendisi. Evet, gayet başarılı. Zor değil arkadaşlar bu. Yani şöyle söyleyeyim, maksimum işi bilen birisi için 20 dakika, 30 dakikada yapılabilecek bir iş. Yani işi bilmeyen biri bile olsa en fazla bir saatte yapar. Çok zor bir işlem değil bu. Ee, Yani buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane plastik, şu tarzda plastiği tutan plastik vida diyeyim. Bunları söküyorsunuz. Sileceklerde 2 tane 15 somun var, onları söküyorsunuz. Yanlarda da 2 tane plastik kapak var. Yani bunları söktükten sonra zaten direkt ulaşabiliyorsunuz. Ondan sonrası da zaten tamamen filtreyi takmak. Bakalım, görelim bundan sonra fareler girebilecek mi buradan?
Yani en azından geçiş yaptığı noktayı biliyoruz artık. Görüyoruz. Ben eminim ki şöyle söyleyeyim. Yani %70, %80 çoğu Captiva'cının aracında bu var arkadaşlar. Yani hani bilmeyenler de o %20, %30'luk kesim de emin olun. Hani servise gidip değiştirip kendisi görmeyenler o şekildedir. Bizler araçlarımızla biraz fazla ilgili olduğumuz için, detaycı olduğumuz için bu tarz şeylere çok dikkat ediyoruz ve inanılmaz hassasız. Yani biz bu durumu öğrendikten sonra bir an evvel yapmak için çaba harcadık. Söktük. Şu anda Mehmet Ustam diyeyim. Ellerine sağlık. Ben yardımcı olayım mı? Yukarıdan. Evet şu an. Ben tutayım. Yukarıdan atalım mı? Şöyle yapalım. Gel şöyle yapalım. Şurada atabiliriz şöyle. Ben de kendisine yardımcı olayım. Burada. Akıllı vidalarla yani olay 4 tane vidaya bakar derler ya arkadaşlar. Bu durumda onun gibi. Farelere son diyebiliriz. Evet. Şu ortalardan da birer tane attık mı? Şöyle yapayım. Şöyle daha rahat mı atabiliriz? Şuradan, oradan mı? Evet arkadaşlar. Gayet sağlam oldu. Mehmet Ustam ellerine sağlık. 10 numara. Bakın çok orijinal bir parça oldu. Gördüğünüz gibi. Hava geçişini de engelleyemeyecek. Paslanmaz çelik olduğu için paslanmayacak da. Aynı zamanda en büyük düşmanımız olan fareleri uzak tutacak. Şimdi bunun tekrar montajını yapalım arkadaşlar. Mehmet Usta'ma bırakayım tekrardan. Yalnız çok havalı oldu ya Mehmet Usta. Şeyler Dodge Challenger'ların hava filtreleri var ya kaputtan çıkan onlara benzedi. Fare buraya geldiğinde şaşıracak galiba. Fare artık diyecek ki bunu da çözmüşler. Her şeyi çözdüğümüz gibi buna da el attık. Bunu da çözdük. Artık farelere geçiş yok. Evet artık toplama aşamasındayız arkadaşlar. Toparlıyoruz. Evet 10 milimetrelik somunlar için Mehmet Demirpençe gibi eli hızlı, işinin ehli ustalar bu işi yarım saatte bitirir arkadaşlar. Evet, mükemmel oldu. Tek kelimeyle mükemmel oldu. Evet, şu anda filtremizi taktık. Plastiğimizi yerine oturtuyoruz. Öne doğru. Evet, frezelerimiz de yerine geldi. Evet arkadaşlar, şu plastik parçalarını takmaya başlayalım. Başkanım şu şeyleri alta geçecek. Tırnaklar geçmedi. Aşağıya doğru büyütelim. Ha, tamam camın fitil tırnakları. Evet. Evet 10 numara oldu. Arkadaşlar bu plastik parçaları şu şekilde yerlerine takıyoruz. Daha sonra vidalıyoruz bunları. Hatta ben şöyle vidalamaya başlayayım buradan. Dediğim gibi çok zor bir işlem değil. Farelerden kurtulmanın tek yolu bu arkadaşlar. Enteresandır. Kaptivaları çok seviyorlar. Yani hayran kitlemiz farelerde de var. Öyle söyleyeyim. Evet, evet. Vietnam'da bulunan arkadaşlar bu konudan daha müzdaripler. Orada daha çok bu sıkıntıyı yaşıyorlar.
Evet, ben bunları sıkarken bir yandan da sileceklerimizi takalım. Yan plastiklerimizi. Ay, evet arkadaşlar. Formula 1 ekibi gibiyiz yani bir anda. Evet. Yan kapaklarımızı da taktık. Bu plastik parçalar zamanla arkadaşlar deformasyon geçiriyor. Onları aslında bir şekilde yenilemek lazım. Onlar için de bir çözüm bulmak lazım. Evet, onlar için de bir çalışmamız olacak. Evet, mükemmel. Artık fare girişleri tarih oldu. Sizler de mutlaka bu işlemi uygulayın. Evet, şu an sileceklerimizi takıyoruz. Arkadaşlar silecekleri takarken cam çizgisine dikkat edin. Yani hizalamaya. Evet. Şöyle vereyim. Arkadaşlar bu somunları taktıktan sonra plastik kapaklarını takmayı unutmayın ki somunların kafaları paslanmasın. Bunları da takalım yerlerine. Evet, şu anda işlemimiz tamam arkadaşlar. Ekipmanlarımız olduğu sürece iş yapmak her zaman kolaydır. Ekipmanlarımızı alalım. Bir de silecekleri taktığımız için aracımızın sileceklerini bir deneyelim. Su fıskiyesi. Gördüğümüz kadarıyla hortumlar yerindeydi ama olsun. Son bir kontrol yapmak her zaman faydalıdır. Şöyle yapalım. Evet, sileceklerimiz gayet güzel basıyor. Suyu da sıkıyoruz. Gayet başarılı. Evet. Geçmiş olsun arkadaşlar. İşlem bu kadar. Yani bir 15-20 dakikanızı ayırdığınız zaman bu işlem gayet başarılı bir şekilde uygulanabilir. Bizim aktaracağımız bu kadar. Captiva Club'da kalmaya devam edin. Bu işlemler için yardımcı olan ve bu işlemleri yapmamızda bize yol gösteren sevgili yöneticim Mehmet Demirpençe'ye de buradan teşekkür ediyorum ben. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Captiva'larla ilgili detayları, Captiva'larla ilgili yapılacak bütün işleri Captiva Club farkıyla takip etmeye, izlemeye devam edin. Bizden bu kadar. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.